Bundan 4 ay önce Valorant, Kayo isminde yeni bir karakterin geleceğini duyurdu. Ben de bu haberden gaza gelerek kendi Valorant karakterimi yapmak istemiştim ve yaptım da. Blackout ismindeki yaptığım karakterin videosunda eğer ki bu videoya fazladan like gelirse bu tarz tasarım videolarının daha da çoğalacağını söylemiştim. Ve 66.000 like geldi. Oha! Çok teşekkür ederim. Zaten bundan dolayı yeni bir karakter yapmayı düşünüyordum. Fakat yine öyle güzel denk geldi ki. Valorant yakın zamanda Chamber isminde bir karakter tanıttı. Hatta karakter birkaç gün önce de oyuna eklendi. Ve tahmin edebileceğiniz gibi yine gaza geldim. O halde yeni bir tasarım videosuna hoş geldiniz efendim. Bu arada unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz tasarımsal içeriklerin de gelmesini istiyorsanız bu videoya like atarak beni destekleyebilirsiniz. Teşekkürler efendim. O halde başlayalım. Benim gözümde Valorant'ın en büyük sorunlarından biri healer sorunu. Oyunda yanlış bilmiyorsam 18 tane karakter var ve bunlardan sadece 2 tanesi healer. Üstüne üstlük bir tanesi neredeyse her el alınmak zorunda. O da bildiğiniz üzere Sage. Eğer ki takımınızda bir Sage yoksa rahat hissedemiyorsunuz. Hatta sırf bunun yüzünden karakter seçme menüsünde milyonlarca kavga dönüyor. Çünkü eğer 5 kişiden bir tanesi bile Sage almazsa laf atmaya başlıyor insanlar birbirine. Ve genel olarak oynayış stilinden dolayı birçok insan Sage almayı da sevmiyor. Çünkü Sage onlara göre fazla defansif bir hero olarak kalıyor. Bu tarz sorunlar benzeri oyunların hepsinde var. Aslında var değil, vardı. Peki bu tarz oyunlar bu sorunu nasıl çözdü derseniz, agresif healer'lar getirerek. Agresif healer dediğimizde mesela örnek olarak Sky. Sky Sage'e göre heal konusunda daha düşük bir karakter olsa da Sage'den kat ve kat agresif bir hero olduğu için insanlar onu seçebiliyor. Fakat bana kalırsa Sky'ın agresifliği de böyle bir karakter için yeterli değil. Ben daha agresif bir karakter istiyorum. Tamam, heal'ı vermesi biraz daha zor olsun ama daha agresif olsun istiyorum. Hatta eğer Overwatch karakterlerini az çok biliyorsanız onlarla ilgili bir örnek vereyim. Eğer ki Sage Overwatch'taki Mercy ise benim gözümde Sky eşittir Lucio'dur. Ki Lucio'yu da biliyorsunuzdur az çok. Gıcık eder, aynı Sky'ın flashları gibi. Alan heal'ı atar, yine aynı Sky gibi. Ve Mercy'den biraz daha agresif oynanabilir. İşte ben bu iki hero'yu da istemiyorum. Bu agresiflikler bana yeterli değil. Ben Moira kafasında bir healer istiyorum. Daha agresif, daha yüksek damage ama daha az heal. Ki insanlar takımında healer olmayınca healer almak için zorlanmasın. Onlar için bir seçenek daha olsun. Daha agresif, biraz daha böyle öncü olarak kullanabilecekleri bir healer olsun istiyorum. O sebeple de yeni Valorant karakterimin agresif bir healer olması kararına vardım. Ve Valorant'taki tüm karakterlere baktıktan sonra da healer'ların sadece kadın olduğunu gördükten sonra dedim bu karakter de erkek olsun. Ve bütün bu düşüncelerin toplanmasıyla beraber karakterimizin ilk taslağı hazır. Karşınızda agresif healer bir beyefendi. Şimdi konsept kağıdımızdaki diğer bu soruları cevaplamadan önce karakterin tipine geçmek istiyorum. Çünkü önceki karakterimde önce skill'leri yapmıştım ve skill'lere göre bu karakterin nasıl bir tip olması gerektiğini belirlemiştim. Fakat bu karakteri zaten kafamda kurarken bir tip geldi aklıma. Ve bu sefer skill'leri bu tipe göre uydurmak istiyorum. Ve bu tip de aslında hepimizin bildiği Necromancer. Peki Necromancer'ı bilmeyenler için nedir bu Necromancer? Necromancer ölüm ve ölülere yönelik büyüler üzerine yoğunlaşmış büyücülerdir aslında. Ve Necromancer'ların bu oyunlarda en ünlü oldukları kısım ise ölüleri diriltmektir. Ölüleri diriltip kendi emri altına alabilmektir. Direkt agresif erkek bir healer karakter deyince benim aklıma böyle bir şey geldi. Ya ben bu belirli tanımları kırmak istiyorum. Yani illa bir healer'ın gidip de böyle tatlış bir karakter olmasına gerek yok bence. Bir Necromancer'da neden bir healer olmasın ki diyerekten başlıyorum bu yolculuğa. Fakat biliyorsunuz ki benim çizim yeteneğim çok fazla yok. O sebeple Blackout yani önceki Valorant karakterimi de çizen Ceyhun Kocakanat'a yani Simce'ye gittim. Ve kendisine nasıl bir karakter istediğimi az çok anlattım. Yaklaşık 3 gün sonra da bana böyle bir şeyle geldi ve oldum yine. Abi çok güzel, bilmiyorum, kafamdakini çok güzel canlandırdı. Ceyhun eline sağlık abi. Bu arada Ceyhun'u da takip etmek isterseniz kanalını tekrardan gösteriyorum. Bak bu adam çiziyor oğlum, çiziyor. Evet, karakterimizin tipi de hazır olduğuna göre yavaştan skill'lerine geçebiliriz. Yalnız Valorant skill'lerini bilmeyenler için şöyle küçük bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Ama o bilgilendirmeyi zaten zamanında geçmiştim. O yüzden tekrardan bu bilgilendirmeyi buradan yapmak yerine eski videomu buraya koyuyorum. Bildiğiniz üzere Valorant'taki tüm karakterlerin totalde 4 tane skill'i var. Ve bunlar default haliyle C skill'i, Q skill'i, E skill'i ve X yani ulti skill'i. Ve her bir skill'in farklı kullanım şekli, farklı adedi ve markette de farklı fiyatı var. Bazı skill'ler bir tane oluyorken, bazıları 2 tane oluyorken, bazıları 3 tane olabiliyor. Ve her karakterin E-skill'i her round bedava olarak karakterlere veriliyor. Ve bu skill'ler oyun içinde kullanıldıktan sonra ya tekrardan kill alınca doluyorlar ya da belirli bir süreyle tekrardan doluyorlar. Oyuna uyumlu bir karakter yapmak istiyorsak bu kuralları göz ardı edemeyiz. O halde artık yeni karakterimizin skill'lerine geçelim. C skill'i, işaret.
Diyelim ki Healer abimiz Breeze map'inde, aha da buradan geliyor. Ve buradan B'ye koşması lazım midden. Fakat bu duvarın arkasında bir it oğlu it bekliyor. Elinde şerifiyle hain bir pusuya yatmış. Peki bizim abimiz ne yapıyor? Tam olarak şu ortaya doğru işaret skillini fırlatıyor. Ve fırlattığı yerde küçük çaplı bir işaret çıkıyor. Bu işaretin içinde olan duvar arkası da olursa olsun, ne olursa olsun map'te konumu ve duvar arkasından yeri gözüküyor. Bu arada ben kafayı yemiş manyak bir insan olduğum için yine bu skill'leri böyle tasarımla bırakmayıp yazılıma da döktüm. Hatta işin en gerizekalıca tarafı, önceki videoda da böyle bir şey yapmıştım fakat o save'i kaybettim ben. Formatta gitmiş maalesef. O yüzden bütün Valorant'ı tekrardan yapmak zorunda kaldım. Ama her neyse diyerek ilk skill'in de buradaki versiyonunu gösteriyorum. İşaretliyorum. İşaretliyorum. Tabii normalde bunu böyle el animasyonlarıyla falan düşünün. Maalesef animatör olmadığım için onları yapamadım. İşaretliyorum. İşaretliyorum. Bu arada artık fark etmişsinizdir. Karakterin bir sesi var. İşaretliyorum. Ve karakterin böyle sadece bir iki kelimesi yok, bayağı bir sesi de var aslında. Bütün bu sesleri de toplu olarak videonun sonuna ekleyeceğim. O yüzden eğer karakterin sesini, nereden geldiğini, nasıl geldiğini ve sözlerini merak ediyorsanız direkt videonun en sonuna bakabilirsiniz. C skill'inin toplam adedini 2 olarak belirledim ve skill'in fiyatı ise 200. Q skill'i, sıçrama. Diyelim ki Breeze haritasında oynuyoruz ve bizim abimiz savunan taraf. Karşı takım A girmeye çalışıyor ve bizim abimiz de bunları arkalamaya çalışıyor. A'nın arkasına kadar gelmiş fakat orada yanlışlıkla ses yapıyor. Ve aynı şekilde rakibinin de burada olduğunu duyuyor. Tam o sırada da bizim abimizi almak için üstteki tünelden bir düşman pikliyor. Fakat onu biz öldürüyoruz. Peki öldürünce ne oluyor? Aynı Reyna'daki gibi öldürdüğümüz kişinin üzerinde değişik bir şey çıkıyor. Reyna'da çıkan morumsu bir şey vardı hatırlarsanız. Ve onunla kendisine can çekebiliyor ya da bir süreliğine vurulamaz hale gelip hızlı hareket edebiliyordu. Bizim abimiz ise öldürdüğü kişinin üzerinden ruhunu çıkarıyor. Ve bu ruha eğer ki Q'ya basarsa böyle zıbam diye o ruhun üstüne ışınlanıyoruz. Ve tam o sırada da buradan gelen abimiz bizi yan tarafta sandığı için oraya bakarken aslında arkasında olmuş oluyoruz ve onu da öldürüyoruz. Hemen şöyle oyun içinde de görelim isterseniz. Gördüğünüz gibi birini öldürdükten sonra üstüne mavi bir şey çıkıyor. Ve bu aslında karakterin ruhu. Ve aynı yine Reyna'daki gibi hangi ruha doğru bakıyorsak onu kullanabiliyoruz. Bir de tabii ki o ruhu bir süre kullanmazsak ruh gidiyor. Yani artık o skill'i kullanamıyoruz. Kullanmak içinse ruha doğru Q basmamız yeterli. Açık konuşmak gerekirse kolaydı. Q skill'inin toplam adedini 2 olarak belirledim. Skill fiyatı ise 300. E skill'i, aktarım. E skill'i, Valorant'taki diğer karakterlerin E skill'i gibi round başında bedava geliyor. Diyelim ki saldıran tarafız. Ascent map'indeyiz ve B'ye giriş yapacağız. Takım arkadaşımız önden gitmiş fakat önüne aniden çıkan Instalok Reyna'dan deli gibi damage yemiş. Ve kutunun arkasında saklanıyor garibim. Böyle bir 5-6 canı falan var. Peki biz ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz ve Instalok Jet'in kafasına bir tane Vandal sıkışıyla adamı öldürüyoruz. Ardından E skill'imizi kullanarak bedenin üstündeki o ruhu kendimize çekiyoruz. Fakat Reyna'daki gibi kendimize çekip kendimizi heal'lamıyoruz. Farkındaysanız karakterin çiziminde iki bileğinde de böyle bileziğimsi bir şey var. İşte bu bileziğimsi abilerin bir ruh hapsetme özelliği var. Ve bu bileziklerin içine bu ruhu hapsediyoruz. Ve sadece aynı anda bir ruh hapsedebiliyoruz. Ardından bu ruhu istediğimiz kişiye heal atmak için kullanabiliyoruz. Buradan sevgili takım arkadaşımızı heal'lıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Heal'lıyoruz derken de evet canını yüzlüyoruz. Ve unutmayın ki bu heal'ı direkt olarak karakterin üstüne atamıyoruz. Yani bir E skill'imiz var, bir slot var burada. Fakat bu slotu heal ile doldurmamız için birinin ruhunu alıp hapsetmemiz gerekiyor. Yani eğer kill alamazsak kimseyi heal'layamıyoruz. O bahsettiğim heal'ın zorluk tarafı da biraz buradan geliyor. O halde hemen oyunda görelim. Ruh ele geçirildi. Gördüğünüz gibi karakterlerin üstünde hiçbir şekilde heal çıkmıyordu. Fakat ruh ele geçirdik diye şu anda heal seçeneği eklendi. Ya tabi bu arada bunların da böyle oyunda böyle yazacağını falan düşünmeyin. Hani bunlar böyle size gösterge olsun diye yaptığım şeyler. Ayrıca gördüğünüz gibi birini heal'lamadan yani herhangi bir şekilde o ruhu kullanmadan başka ruh da alamıyoruz. Yani aynı anda 2 heal atamıyoruz. Ruh hapsedildi.
Ayrıca bu demoda size gösterebileyim diye herhangi bir limitasyon eklemedim fakat normalde bu heal'ı kullandıktan sonra skill'i tekrar kullanabilmek için 2 karakter daha öldürmeniz gerekecek. Zaten bu işte Reyna'da, Jett'te vesaire olan bir özellik, biliyorsunuz bunu. 2 karakter daha öldürdükten sonra tekrardan kullanabiliyor olacaksınız yani. Yani birini öldürdük, heal'ımızı aldık, hapsettik diyelim ve bu heal'ı kullandık diyelim. Ardından birini daha öldürdük tekrardan skill'in yenilenmesi için. Sonra tekrardan kullanabilmek için tekrardan birini öldürmemiz lazım. Yani anlayacağınız bir turda birden fazla heal atmamız için minimum 3 kişi öldürmemiz gerekiyor. Yani kill yoksa heal da yok diyebiliriz. E-skill'in adedini de az önce de söylediğim gibi 1 olarak belirledim ve her round başı bedava verildiği için herhangi bir ücreti de yok. Ulti, kukla. Diyelim ki Icebox'ta oynuyoruz, 1v1 kalmışız. Düşman tam olarak burada duruyor. Hemen arkasında bir tane ölü bir düşman var. Mid'de de bizim adamlardan biri ölmüş. Ve biz de sinsi buradan adama bakıyoruz. Ve canımız 5, piklemek istemiyoruz diyelim. İşte tam o sırada ulti açıyoruz ve önümüze bir menü geliyor. O roundda ölmüş olan herkesin fotoğrafı. İster düşman olsun, ister dost. İstediğimizi seçip onu ayağa kaldırabiliyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra bizim ana karakterimiz orada transa giriyor. Hatta şey gibi düşünebilirsiniz. Avatar izlediyseniz eğer, Avatar State diye bir durum vardı ya. Bayağı avatar hali gibi bir şeye geçiş yapıyor ve orada transa geçiyoruz. Ardından kaldırdığımız karakteri yönetebiliyoruz. Ve düşmanı da kaldırsak, dostu da kaldırsak düşmanı vurabiliyoruz. Yani gidip de düşmanı kaldırıp yine düşmanı ateş edip onu öldürebilirsiniz. Dostu kaldırsanız zaten bunu yapabilirsiniz. Ayrıca kaldırdığınız karakterin bütün skill'lerini de kullanabilirsiniz. Ultisi de dahil. Ayrıca kaldırdığınız karakter her kimse sağ tarafta gözükecektir. Yani düşman kimi kontrol ettiğinizi biliyor olacak. Ha şöyle bir durum var. Eğer düşman birini kaldırırsanız düşman aynı takımda olmasına rağmen kendi takım arkadaşını map'ten göremeyecek. Eğer ki kontrol ettiğiniz karakterden bir kere çıkarsanız ultiniz bitmiş olur. Eğer ki kontrol ettiğiniz karakter ölürse ana karakterinize geri dönersiniz. Eğer ki düşman gelip de sizi transa girmiş halinizi bulur ve siz onu öldüremeden o sizin ana karakterinizi yani bu Necromancer'ı öldürürse hem ana karakteriniz hem de kontrol ettiğiniz karakter ölür ve roundu kaybedersiniz. Tabi duruma göre. Oyun içinde buna herhangi bir menü falan bir şey yapmadım. Fakat kaldırdığımız karakterin gözünden nasıl görüyoruz onu değiştirdim, onu yaptım. Ölüp ölmediğine ben karar veririm. O da şu anki gördüğünüz şekilde. Ultimizin ise gelmesi için totalde istediği puan sayısı 7. Ve böylelikle bütün skill'ler bitmiş oldu efendim. Şimdi karakterimiz belli, kendisinin türü belli, cinsiyeti belli, görünüşü belli, skill'leri de belli. Karakterimize bir isim koymamız lazım. Bunun için uzun uzadıya düşündüm ve en gidebilecek isim olarak Soul geldi aklıma. Bilmiyorum, umarım beğenirsiniz ama beni bayağı bir sardı. Efendim karakterimizin yaşı 42. Biraz daha olgun bir arkadaşımız. Ve geldik memlekete. Memleket, evet memleket. Bildiğin üzere Valo'daki her karakterin bir memleketi var. Hepsine bakıyoruz, o var, bu var, şu var vesaire. Kardeşim Türkiye nerede kardeşim? Türkiye nerede oğlum? Türkiye dedim ve bu karakteri Türk yapma kararı aldım. Artık karakterimiz Türkiye'den arkadaşlar. Hatta gerçek ismini isteyenler varsa karakterimizin gerçek adı Akın. Buradaki her şeyi doldurduğumuza göre oyun içi sözlere geldi sıra. Önceki karakteri kendim seslendirmiştim. O yüzden bu karakteri de kendim seslendirmek istemedim ve YouTube'dan Tam Production ile iletişime geçtim. Kendisinin ekibinden bir seslendirme hizmeti aldım ve karşınızda Soul'un sözleri. Ha dur. Sözlere geçmeden önce like atın, abone olun, öptüm. Hadi görüşürüz. Ölüp ölmediğine ben karar veririm. İşaretliyorum. Ruh hapsedildi. Ruh ele geçirildi. Biri can alıyor, biri can veriyor. İkisine de ihtiyacımız yok, merak etmeyin. Ben varım. Çok acıktım. Biraz ruha ihtiyacım var. O sefil ruhları kukla niyetine kullanacağım. Açık konuşmak gerekirse kolaydı. Biriniz Spike'ı almayı düşünüyor mu? Ölümün ve yaşamın arasında çok ince bir çizgi var. İşte ben o çizgiyim.